Bugün finansal piyasalarda al kararını verdiğimiz bir ürün üzerine emtia olabilir, hisse olabilir veya coin olabilir. Bugün Bitcoin üzerinden bunu anlatacağım sizlere. Bu al kararını nasıl vereceğiz? Bununla alakalı bir video olacak. Şöyle, öncelikle önümüzde Bitcoin'in günlük grafikte ve lineer ölçekte bir grafik. Öncelikle bakacağımız şey trend. Bakın piyasalar bir yükseliş, düşüş, yükseliş, daha yüksek tepe, daha düşük dip, yükseliş, düşüş ve yükseliş şeklinde devam eder. Buralar direnç, buralarda destek. Biz bir ürün üzerinde alım kararı veriyorsak bunu buralarda yaparsak kazancımız yüksek olur. Bugün size bahsedeceğim şey buralarda nasıl alım yapabiliriz? Bunu bize sunabilecek göstergeler neler? Bununla alakalı bir video olacak. Şimdi şöyle. Öncelikle yapmamız gereken şey trendi tespit etmek. Trendi tespit ettikten sonra şimdi burada trend nerede başlıyor? Bakın burada. Ben trend bulan indikatörümü çalıştırayım. Bakın burada bir trend var. Bir yükseliş trendi bu. Piyasa burada yeni bir yüksek yapıyor. Dip yapıyor, yüksek yapıyor, dip yapıyor, yüksek yapıyor, dip yapıyor. Yüksek yapamıyor. Burada bir ara bir gelgitleri var. Bakın daha yüksek tepe yapıyor buraya göre. Sonra dip yapıyor. Şimdi daha yüksek bir tepe yapmasını bekliyoruz. Şimdi trendi tespit ettik. Trendin dönüş noktası, daha önceki videolarımda bahsetmiştim ama şimdi burada tekrardan bahsedelim. Daha önce yapılan iki dip arasında kalan tepeyi fiyat geçerse, yani burada oluşan bu mumla, burada gayet hacimli bir şekilde geçmiş. Burada trendin düşüş yönünde, artık bakın burada bir düşüş trendi var. Düşüş yönünde yükseliş yönüne doğru başladığını bize işaret eder. Bu ilk işarettir. Biz bunu kaçırdık. Burada bunu yakalayamadık. Burada alımı gerçekleştiremedik. Ama piyasanın burada e, impuls hareketi, yani itki hareketi yaptı. Burada geri çekilişini beklememiz gerekiyor. Bu geri çekilişi nasıl yakalayabiliriz? Çeşitli yöntemler var tabii ki. Birinci yöntem burada. Buradaki daha önceki tepeleri geçtikten sonra alımlar yapmak. Yine burada. 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 Alımlar yaparak yine bu emtia üzerinde, bu hisse üzerinde pozisyonumuzu koruyabiliriz. Bu da bir yöntem ama ben daha karlı bir yöntemden sizlere bahsedeceğim. Buradaki dipleri yakalayacağız biz. Bu dipleri yakalayarak daha çok nasıl kazanç elde edilir bununla alakalı bir video. Öncelikle piyasada en hızlı bize tepkiyi veren stokastik RSI kullanacağız bunun için. Stokastik RSI'yi buradan aratarak, bakın stokastik RSI, bunu açarak da yapabiliyoruz. Hatta ben bunu baştan yapayım. Çünkü ben bunun içine bir ekleme daha yaptım. Onu da sizler de görün. Kaldıralım, baştan yapalım. Stokastik RSI'mizi açtık. Burada bakın 3 nokta var. Buna tıklıyoruz. Burada bu göstergeye bir strateji ekle kısmına basıyoruz. Strateji kısmına da EMA yazıyorum. Bunu niye yaptığımı şimdi anlatacağım. Üstel hareketli ortalama atıyorum. Bunun da rengini siyah yapalım. Kalınlığını da biraz arttıralım. Daha belirgin olsun. Stokastik RSI'da bakın biz dipleri yakalayacağız ve diplerden alım yapacağız. Burada bakın stokastik RSI dibe kadar inmiş. Ama böyle bir sahte yükselişler var. Bakın burada da var. Böyle yükseliyormuş gibi yapıyor, tekrar aşağı iniyor. Yükseliyormuş gibi yapıyor, tekrar aşağı iniyor. Bize bu karmaşadan kurtarması için
Bu EMA stratejisini içine ekliyoruz. Buradaki gürültüyü azaltmış oluyoruz bu sayede. Bakın burada yine stokastik yukarı doğru dönmüş bir sahte yükseliş. Biz burada fiyat içeri alacaktı. Ama biz bu EMA stratejisiyle bundan kurtuluyoruz ve gürültüleri engellemiş oluyoruz. Şimdi bakın piyasanın böyle geri çekildiği dönemleri bize bakın burada yakalamış indikatör. Buradaki fiyat mumu bize bakın o zaman neymiş fiyatı? 83.423 dolarmış o zaman Bitcoin. Burada piyasaya giriş yapabileceğimizi söylüyor. Yine bakın burada düşüş. Buradaki önemli olan 20'nin altına düştükten sonra biz alış kararlarımızı veriyoruz. Stokastiğin 20'nin altına düşmesini bekliyoruz. Bakın burada 20'nin altına düşmüş ama bir fake yükseliş yapmış. Bizi burada korudu bu sistem, eklediğim sistem. Yine burada bir fake yükseliş yapmış. Burada da korudu. Bakın burada piyasanın yükseleceğini söylemiş. Bizi burada fiyat piyasaya almış. Ama bakın burada bir düşüş gerçekleşmiş. Biz burada ne olduk? Amacımız neydi burada? Alış stratejimizde. Hatta burada alış pozisyonu ekleyelim. Bizim burada amacımız neydi? Trend indikatörü ile beraber burada piyasanın trendin tepesine kadar gelecek. Ona göre bir hedef belirledik. Buradaki stop noktamızı da daha önce gördüğü dip noktaya aldık. Bakın burada piyasa bizi stop etti. Olabilir. İkinci piyasa yine bizi bakın burada sistem sinyal veriyor. Burada tekrardan işleme dahil olduk. Yine hedefimizi tabii burada güne bağlı olarak burada e, trendin üst çizgisi değişiyor. Hedefimiz değişiyor. Biz ona bağlı olarak burada oynamalar yapmalıyız. Bakın burada buraya kadar çekebiliyoruz. Burada hedefimiz gerçekleşmiş. %16'lık bir kazanç sağladı. Burada ne kadar kaybetmişiz? %4,91'lik bir sistem bizi stop etmiş. Tabii her sistem %100 karlılıkla çalışmıyor. O yüzden bunu da unutmamalıyız. Bize kazandırdıkları fazlaysa bakın burada yine bizi sistem evet şurada al sinyali oluşuyor. Şuraya stopumuzu aldık. Bakın buraya kadar hatta buraya kadar devam ettiğini fiyatın görebiliyoruz. %28'lik bir kazanç sağladı. 3 işlem, bir stop, trend takip ederken biri bizi stop etti. 2 işlemde de karlı bir şekilde ayrılabildik. Burada bakın trend dibinden bir tepki söz konusu. Bu tepkinin devam edecek mi, etmeyecek mi bunu bilmiyoruz. Çünkü önümüzdeki fiyat hareketlerini kimse bilemez. O yüzden indikatörümüzün EMA'nın üstüne atarak şuradaki mavi alana girdiğini görmemiz gerekiyor. Tam emin olabilmek için. Biraz yüksek olabilir ama diplerden yakalayamayabiliriz ama bize doğru bir şekilde giriş stratejisi bulmasını sağlıyor. Bakın yine Ethereum aldı. Bakın Ethereum'da da tepeleri geçerek alma stratejisi de biz izleyebiliriz. Ama bizim burada bu stratejinin bize getirdiği stokastik arasayla birlikte bize sağladığı şey dipleri bulmak. Bakın burada bize dipten alış imkanı verdi fiyat. Şuradaki kırmızı mumun dibi. Evet enteresan. Kırmızı fiyat satış mumunda bize alış sinyali üretmiş stokastik. Bakın burada %79'luk bir kazanç. Yine stokastikin alım sinyali üretmiş. Bakın burada da bir fake sinyal üretmiş. Burada bizi işleme almış stokastik.
Burada al sinyali oluşmuş. Buraya da stop olacağımız yeri yazsaydık. Buraya da hedefimizi koysaydık trendin üst çizgisine. Burada bizi stop ediyor. Kaybımız ne? Hemen kayıpları da sizlere göstereyim. Burada %14'lük bir kayıp söz konusu. Sonra bizi burada tekrardan işlem alıyor. Burada ikinci işlem. Burada yine hedefimiz tepe. Burada bir önceki mumun dibine stop emrimizi koyduk. Yine burada bizi yine stop ediyor fiyat. Buradaki kaybımız %11. Burada %79, %80 kazanmıştık. %14, %11 kaybımız söz konusu. Bakın burada yine bizi tekrardan fiyat işlemi alıyor. Evet, şuradaki mumda bizi işleme alıyor. Burada işlemi aldık. Şuraya stopumuzu bir önceki mumun dibine stopumuzu koyduk. Tepeye satış emrimizi verdik. Burada da %56'lık bir kazanç sağlamış olduk. Yine stokastiğin. Stokastiği burada biz sadece dipleri bulmak için kullanıyoruz. Bakın tepelerdeki düşüşlerde sat sinyalleri bize yanlış sinyaller üretebilir. Bakın burada çok daha öncesinde sat sinyali üretmiş. Burada üretmiş. Bunlar bize bazen yanlış stratejiler oluşturabilir. O yüzden biz bunu kale almıyoruz. Burada trend kanallarının tepesini biz hedefledik. Bu indikatör de bize bunu sağlamış oldu. Nerenin hedef olduğunu rahatlıkla bulabiliyoruz bu sayede. Stokastikle alakalı böyle bir çalışma yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Evet dostlar, bugün de videonun sonuna geldik. Burada anlattığımız bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını asla unutmayalım. Umarım aldığınız her karar size kazanç olarak geri döner. Bu ve benzeri içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım. Teşekkürler.